göz alabildiğine uzanan sarp kayalıklar, asırlardır rüzgarın ve suyun şarkısını dinleyen derin vadiler ve tarih boyunca kendi dünyasını, kendi inancını ve özgün varlığını o geçit vermez coğrafyada saklayan munzur diyarı. Dersim dağlarının arasında, Pertek'le Hozat arasındaki o çetin ve eski yol üzerinde sessizce duran bir köy vardır Zeve. Bugünkü adıyla Dorutay. Burası dışarıdan bakıldığında sıradan bir Anadolu köyü gibi görünebilir. Fakat inanç tarihi açısından bu topraklar, Anadolu Aleviliğinin ve kökleri asırlara dayanan irfan dünyasının en kudretli merkezlerinden biridir. Çünkü burada yüzyıllardır ziyaret edilen bir makam ve o makamın etrafında kurulan, kuşakları birbirine bağlayan devasa bir ocak geleneği nefes almaktadır Üryan Hızır Ocağı. Halk arasında Sultan Hıdır adıyla da hürmetle anılan Üryan Hızır'ın tam olarak hangi çağda yaşadığı, bu dağlara nereden ve nasıl geldiği hususunda tarihsel belgeler ile kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü hafıza iç içe geçmiştir. Ancak ocağın coğrafyayı aşan etkisi konusunda en küçük bir şüphe dahi yoktur. Çünkü Üryan Hızır Ocağı yalnızca Dersim'deki bir pir ailesinin yerel ocağı değildir. Ocağın talipleri, hizmeterleri ve manevi bağları Malatya'dan Adıyaman'a, Erzincan'dan Sivas'a, Maraş'tan İç Anadolu'nun ötelerine kadar uzanan muazzam bir coğrafyaya yayılmıştır. Günümüzde yapılan akademik araştırmalar da bu ocak ağının Tunceli sınırlarını fersah fersah aşan geniş toplumsal yapısını doğrulamaktadır. Peki, kimdi bu dağların bağrında çerağı uyandıran Üryan Hızır? Ocağın kendi menakıbnamesinde Üryan Hızır'ın 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı ve Pertek'in Zeve köyünde bir zaviye kurarak irfan meşalesini yaktığı aktarılır. Aynı inanç geleneğinde onun Ehl-i Beyt soyundan gelen bir alperen olduğu kabul edilir. Elbette burada hassas bir ayrım yapmak gerekir. Üryan Hızır'ın yaşamına ilişkin elimizde modern anlamda yazılmış resmi devlet kayıtları ya da ayrıntılı çağdaş kronikler bulunmamaktadır. Onun hayatına dair bilgilerin ana kaynağı, ocak bünyesinde korunan Üryan Hızır menakıbnamesi ve taliplerinin hafızasıdır. Bu nedenle menakıbnamelerdeki olağanüstü olayları sadece sıradan bir tarih belgesi gibi değil, bir toplumun asırlar boyunca taşıdığı, inancıyla yoğurduğu kutsal hafızanın parçaları olarak okumak gerekir. Menakıbnamenin anlattığı o büyük yolculuk oldukça sarsıcı ve dikkat çekicidir. Rivayete göre Üryan Hızır, uzun ve çetin yolları aştıktan sonra önce Harput çevresine ulaşır. Ardından coşkun akan Murat Nehri'ni geçerek Pertek ve Saman bölgesine adım atar. O, bu topraklara sadece tek başına duran bir derviş olarak gelmemiştir. Attığı her adımda etrafında adalet, dirlik ve şifa arayan insanlar toplanmaya başlar. Zaman içerisinde Zeve'de filizlenen o manevi merkez, onun soyundan geldiğine inanılan dedeler ve pirler aracılığıyla büyük bir Alevi ocağına dönüşür. Sözlü gelenekte Üryan Hızır hakkında anlatılan kerametler, onun bölgedeki varlığını efsanevi bir boyuta taşır. Gelenekte anlatılan en güçlü kerametlerden biri, onun adını aldığı üryanlık, yani yalınlık ve nefsi yenme haliyle ilgilidir. Bölgenin mülki yöneticileri ve iktidar sahipleri, bu garip ve karizmatik dervişin halk üzerindeki etkisinden endişe duyarak onu sınamak isterler. Üryan Hızır, dondurucu bir kış gününde, zemheri ayazında kıyafetlerinden arınmış şekilde, yani üryan bir halde derin bir kuyuya atılır. Niyeti onu yok etmek olan idareciler, günlerce kuyunun başında bekler. Ancak kuyu açıldığında karşılarında ölmek üzere olan bir adam değil, çevresi bahar sıcaklığıyla sarmalanmış, ateşi ve soğuğu teslim almış bir hak erini bulurlar. Yine bir başka yaygın anlatıda, onun türbesinin inşa edildiği sırada hiçbir harç ya da çamur kullanılmadan sadece niyet ve dualarla taşların üst üste koyularak yükseldiği aktarılır. Şüphesiz ki bu anlatıların tarihsel olarak laboratuvar ortamında doğrulanması mümkün değildir. Ancak bu hikayelerin asıl değeri başka bir hakikatte saklıdır. Çünkü Alevi Bektaşi geleneğinde keramet,
sadece doğaüstü bir gösteri değil, erenlerin adaletini, nefsi terbiye edişini ve hak ile kurduğuna inanılan o lekesiz bağı sembolize eden derin bir irfan dilidir. Zaman geçtikçe Üryan Hızır'ın adı sadece tarihsel bir şahsiyeti değil, Anadolu inanç coğrafyasını ayakta tutan devasa bir toplumsal sistemi ifade etmeye başladı. Ve burada Üryan Hızır Ocağı'nı Alevi dünyasında çok özel ve saygın bir konuma yükselten o büyük kavramla karşılaşırız mürşitlik. Alevi ocak yapısında talip, rehber, pir ve mürşit hiyerarşisi içerisinde birbirine bağlı sarsılmaz manevi bağlar bulunur. Bu kadim yapı, gelenekte el ele el hakka ilkesiyle özetlenir. Bir ocak, başka bir ocağın mürşit makamıyla ilişki kurabilir. Böylece birbirine yüzlerce kilometre uzaklıktaki topluluklar aynı yol erkanı içerisinde birleşir. İşte Üryan Hızır Ocağı, bu hiyerarşik yapı içerisinde birçok ocağın mürşit makamı kabul edilerek en üst manevi rehberlik görevini üstlenmiştir. Dersim dağlarından taşan bu etki, ocak mensubu dedelerin at sırtında ovalara inmesiyle toplumsal bir düzene dönüşmüştür. Geçmişte ocak mensubu dedeler, taliplerinin yaşadığı uzak köylere gider, cem erkanları yürütür, küsleri barıştırır ve toplum içindeki anlaşmazlıkları rızalık esasına göre çözerlerdi. Bu yönüyle ocak, sadece dinsel ritüellerin yönetildiği bir kurum değil, aynı zamanda yazılı kanunların dağ köylerine ulaşmadığı çağlarda toplumsal barışı ve adaleti sağlayan bir iç hukuk mekanizmasıydı. Fakat Üryan Hızır geleneğinin ruhu ve kalbi her zaman ilk başladığı o noktada atmaya devam etti zeve. Yani bugünkü Dorutay Köyü. Köyün hakim bir tepesinde duran Sultan Hıdır ziyareti, yüzyıllar boyunca şifa arayan, dilek tutan, lokmasını paylaşan ve hakikat önünde rızalık alan binlerce insanın sığınağı oldu. Özellikle akıl sağlığı, bedensel rahatsızlıklar ve ruhsal darlıklar için bu ziyarette edilen duaların şifa getirdiğine dair inanış, günümüzde de köylülerin ve ziyaretçilerin aktarımlarında canlılığını korumaktadır. 21. yüzyıla yaklaşırken, Anadolu'nun geçirdiği büyük toplumsal dönüşüm ve göç dalgası, bu kadim yapıyı da derin bir sınavla karşı karşıya getirdi. Dersim'in yüksek dağ köylerinden çıkan aileler, İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya ve Avrupa'nın dört bir yanına dağıldı. Talip artık dedesinden, pir de kendi ocağından binlerce kilometre uzakta, metropollerin karmaşasında yaşamaya başladı. Yüzyıllardır süren o fiziki temas koptu, köy merkezli geleneksel yaşam biçimi değişti. Fakat bu büyük göç dalgasına rağmen oldukça şaşırtıcı ve dirençli bir gerçek ortaya çıktı. Coğrafya değişti, imparatorluklar yıkıldı, kentler büyüdü ama ocak hafızası yok olmadı. Günümüzde yapılan saha araştırmaları, Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı yerlerinde yaşayan Üryan Hızır taliplerinin Zeve'deki ziyaretgah ile bağlarını copcanlı tuttuğunu ve her yıl o sessiz tepeye gelerek niyaz ettiğini göstermektedir. Belki de Üryan Hızır Ocağı'nın hikayesini bu kadar etkileyici kılan şey tam olarak budur. 700 yıl önce Dersim'in Sarp Dağları arasında, küçük bir zaviye çevresinde şekillenen o alçak gönüllü inanç ağı, zamanın acımasız çarklarını aşmayı başarmıştır. Bugün Dorutay Köyü'ne gittiğinizde, karşınızda devasa mermer saraylar ya da anıtsal krallık yapıları göremezsiniz. Ancak Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın inanç tarihini sadece büyük saraylarda, resmi belgelerde veya savaş meydanlarında ararsanız, bu toprakların gerçek ruhunu asla anlayamazsınız. Çünkü bu kadim kültürün hafızası her zaman böyle tenhadaki mekanlarda saklandı, bir dağ köyünde, bir ziyaretin kutsal ağacında, bir dede ailesinin nefesinde, bir cem meydanındaki bağlamanın telinde ve kuşaktan kuşağa aktarılan o lekesiz sözde. Üryan Hızır Ocağı, Dersim'den Anadolu'ya ve dünyaya uzanan bu köklü irfanın, sönmeyen bir çırağı gibi yanan en canlı şahitlerinden biridir.